Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Yaz akşamları giyebileceğimiz gibi güz akşamlarına da uygun olabileceğini düşündüğüm bir hırka örüyoruz bu videoda sizlerle. Videoda kullandığım iplerim spagetti yayına ait olan Soft Cake grubunun renk geçişli ipleri. Bu renk geçişli ip beyazdan siyaha akıyor. Maalesef bu iplerin bir numarası yok ama spagetti yayının internet sitesine girdiğinizde Soft Cake olarak arattığınızda zaten rengi hemen tanıyacaksınız beyazdan siyaha doğru akışından. Şöyle söyleyeyim, 36'dan 40 bedene kadar uygun bir hırka yapacağız ama altıgenlerde beden büyütmek oldukça kolay. Ben size bunun detaylarını videonun yapımında sonunda zaten bırakıyor olacağım. Bu ipi bu hırkada 3 milim tığ ile kullanıyorum. Gördüğünüz gibi büyük kafesler halinde örüyoruz. Üste duruşu o kadar güzel ki efil efil, tam da böyle bahar akşamları yazında kullanabileceğiniz bir parça. Henüz daha yazı tam bitiremedik. Birkaç parça sonra sonbahar ve kış ürünlerine artık geçiş yapmış oluruz. Bu parça gibi 2 adet parça örmemiz gerekiyor. Aslında ben ikincisini de örmeye başladım. Ancak bunu formunu vermeden bekletiyorum ki birlikte vereceğiz. İlk parçanın üstten birleşmesine kadar arkadaki genişliğini örmeye kadar formunu verdim. Şimdi bunları kenara ayırıp ilk olarak modeli nasıl kurduğumuzu anlatmak istiyorum sizlere. Aynı cinsten iple başlıyorum modelimi kurmaya. Sihirli halka içine çalışmaya başlıyoruz. Hemen ilk ilmeğimi çıkartıp bir kere kilitledikten sonra bir zincir çekip minik bir yükseliyorum. Etrafında döndürüp yalancı sahte trabzanımla başlıyorum. Daha sonra yanına 2 tane daha ikili trabzan örerek ilk üçlü grubumu tamamlamış oluyorum. Arada 2 zincirim var. 1, 2. Üçerli gruplarımı ikili trabzanlarla arada 2 zincirle örmeye devam ediyorum. 6 adet üçlü grubumu sihirli halkanın içine tamamlayacağım. 6.'yı da yaptıktan sonra sihirli halkamın ortasını sıkıştırıyorum ve sadece bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp arasından ilmeğimi çıkarttıktan sonra tığdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum ve 2 grubun ortasında kalacak şekilde ilk yalancı trabzanımı ördükten sonra yanına 2 tane ikili trabzan daha örüyorum. Arada 5 tane zincirim var. 5 zincirimi çekip tığın üstüne ipimi alıyorum ve bu boşluğa gelip önce ilk üçlü grubumu, daha sonra 2 zincir, aynı boşluğun içine diğer üçlü grubumu örüyorum. Ve diğer köşenin içine örmeden evvel 5 tane zincirimi yine çekiyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Bu köşenin boşluğuna gelip yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzanımı örüp
5 adet zincirimi de çekip diğer köşenin içine gidiyorum. Üçlü gruplarımı örüyorum. Yani başladığım noktaya kadar aynı şekilde devam edeceğim. Başladığım üçlü grup yaparak yükselip başladığım noktaya kadar geldiğimde de o boşluğun içine diğer ikili trabzanlarla üçlü grubumu tamamlıyorum. Şimdi burada yine arada 2 zincir çekmeden bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. İlk trabzanın tepesine batıp aradan yine ilmek çıkartıp üçünü bir örerek ortaya geliyorum. Ve ilk üçlü grubumu buraya da örüyorum. Şöyle göstereyim. Ve yine 5 tane zincirimi çekiyorum orta kısımda. Altta 5 zincir çektiğim yerin içine şöyle içine derken hani şöyle ortadan içinden batıp ilmeklerin arasına batmadan bir sık iğne örüyorum. Yeniden 5 tane zincirimi çekip bu defa buradaki köşe boşluğunun içine gelip 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, yeniden 3 tane ikili trabzan ve artık orta kısımdayım ve 5 zincir çekmem gerekiyor. Buraya bakın, şu zincir çektiğim yere batıp sık iğnemi örüyorum. Yeniden 5 tane zincirimi çekip tığın üstüne ipimi aldım çünkü köşedeyim. Köşelerde yaptığım işlem hep aynı. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Her köşeye bitirene kadar parçamı aynı ilerleyeceğim. Ortada yapacağım işlemde hep 5 zincir çekerek kafesleri oluşturmak. Bu şekilde de başladığım noktaya kadar devam edeceğim. Başladığım yere geldim. Yani sonundayım bu sıranın da. Hemen onun içine yine 3 tane ikili trabzanımı örüp bir üste çıkacağım. Artık benim hani bir üste çıkma tekniğimi birçoğunuz izleyen videolarımı eminim kavramıştır. Tabii ki siz hani kaydırma yöntemi, zincirle de yukarı çıkabilirsiniz. Ben uzun zamandır bu sistemi kullanıyorum. Zincir yerine bu örmüş olduğum yalancı trabzan hoşuma gidiyor. Hemen onun yanına da 2 tane örüyorum. Bakın şöyle göstereyim. Zincirsiz yükselişi şu duruşu için daha çok seviyorum diyebilirim. Artık ortadaki öreceğimiz alan gittikçe genişliyor. Köşelerimiz belli. Hep 6 kere yapacağız köşeleri. Altıgen bir örgü örüyoruz adı üstünde. 5 tane de zincirimi çekiyorum. Bakın bu defa ne yapıyorum? Buradaki boşluğa geliyorum. Battım. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki boşluğa geliyorum. Batıp sık iğnemi örüyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın üstüne ipimi aldım. Köşeye geldiğim için köşedeki işlemimi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. 5 zincirimi çektim. Buraya geldim, battım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 2, 3, 4, 5. Yeniden diğer köşedeyim. İşte aslında bundan sonra ben 35 sıra olarak öreceğim ama
Tabii hani daha büyük bedenler burada bir 37, 38, 39, 36 gibi arttırabilir. İlk arttırmayı birkaç sıra burada yapabilirler. Daha küçük örmek isteyenler de tabii ki biraz daha eksik örebilirler. Ben dediğim gibi 35 sıra olarak tamamlayacağım. Model böyle ilerliyor. Şimdi bakın hemen önümde de göstermek istiyorum size. Şöyle düz kısmından göstereyim. Şöyle avucumun da içine alayım ki daha net anlaşılsın. Her köşede işlemim aynı. Sonrasında da bakın kafesleri kurma sistemim aynı. Size göstermiş olduğum gibi aynı mantıklı ilerleyecek. Önümdeki parça 35 sıraya kadar geldi. 35 sırada son kenarda bir açık bıraktım ki kol kısmımı orada oluşturacağım. Bakınız şöyle gösteriyorum hemen. 35. sıranın sadece bir adet kenarını örmedim. Onu da birlikte şimdi öreceğiz ama ondan önce göstermek istiyorum tamamlamış olduğum parçada. İşte orada örmediğim parça şuydu. Hemen onu örerken karşı kenarla birleşerek şöyle oldukça muntazam, hiçbir şekilde yerinin de birleşme yerinin de belli olmadığı bir tekniği kullanarak hem kolu hem de bedeni oluşturuyoruz. Şimdi bu böyle biraz önümde minik gibi duruyor ama bakın giydikçe esneme payı çok yüksek, file görüntüsü var. Bakın görüyorsunuz zaten zaman içinde de esneyecek. Bunu da dikkate alın lütfen örerken, şayet benimle aynı ipi kullanıyorsanız. Aynı ip değilse burada ipinizin cinsi çok önemli. Esneyen bir ip mi, esnemeyen bir ip mi? Onu ona göre hesaplayın. Verdiğim sayılardan öte verdiğim ölçüyü ve kullandığınız ipi mutlaka değerlendirin. Benim ipim oldukça esneyen bir ip. Bakın şimdi kol altından şu kısma kadar geldiğimde benimkinin ölçüsü 26 ama tabii ki açtığımda çok daha genişlik. Şu arkadaki yapmış olduğum genişleme ile birlikte şu arkada ekstra örüyorum ya, onunla birlikte ölçüm ise 30. Bunu da bir alt bilgi olarak sizlere bırakayım. Üstü birleştirmeyi gösterdim. Şimdi hemen bunu kaldırıp son kenarımı alıyorum. Ve katlayarak bakın formunu veriyoruz ya, altıgen formunu. Şimdi bunu katlayacağım yer şöyle bakın. Şurası örülmüş kenar, burası önümdeki örülmemiş kenar. Örülmemiş kenarı tam karşısına denk gelen bu kenar ile birleştireceğim. Yani şu yandakini es geçip bunun ucunu buna, bunun ucunu buna tutturup, bir saniye hemen önümde de formunu veriyorum sallayarak. İpe dolandım. Geldim. Şöyle bakın. İşte formu böyle. Açık olan kenarı şu görmüş olduğunuz üst kenar ile birleştirmeye başlayacağım. Bunun için de ne yapıyorum? Zaten köşedeydim. Köşenin ilk üçlüsünü bu kenarda ördüm. Ortadaki iki zincirden birini çekiyorum. Pardon, çekmişim zaten bir zinciri. Ve hemen buradaki şu köşenin içinden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip geliyorum buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp, şimdi buradaki çekmiş olduğum 5 tane zincirin ilk olarak 3 tanesini çekiyorum ve karşıda tam onun denk gelen bu boşluk, kafes boşluğunun içinden ilmeğimi çıkartıp 2 zincirimi çekiyorum ve hemen gelip şu görmüş olduğunuz boşluğa batıyorum. Yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığdan çıkıyorum. Yine tam karşısındaki kafes boşluğuna batıp 2 zincirimi çekiyorum. Dönüşte de
alttaki sıradaki boşluğun içine batıp 3 zincirimi çekiyorum. Yukarıdan hemen boşluğu buluyorum. İlmeğimi içinden geçirdikten sonra 2 zincir, buraya geldim, birleştim. 3 zincirle yükseliyorum. Arka taraftaki kenarın boşluğuna batıyoruz. 2 zincir, sık iğne. Sıranın sonuna kadar, yani bu kenarın sonuna kadar birleştirelim bu mantıkla. Kenarların sonuna geldiğimde birleşmeyi, burayı birlikte bitirelim istedim. Şimdi bakın, son buradaki birleşmeyi de aynı gösterdiğim şekilde yaptım. Dönüşte 2 zincirimi çektim. Altta bir kafesim kalmıştı. Onun içine de battıktan sonra artık bu kısma kadar kafesleri karşılıklı birleştirmiş oldum. Buraya geldiğimde de tekrardan 3 zincirimi çekiyorum ve tığın üstüne ipimi aldıktan sonra buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp bir de zincir burada çektikten sonra hemen tığdan çıkıp karşıdaki köşenin içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve hemen bu trabzanın tepesine batıp ilmeğimi de içinden çıkarttıktan sonra şöyle kilitleyip orayı da ipimi güzelce gizleyeceğim. Şöyle de göstermek istiyorum ki bakınız, neredeyse nereden birleşildiği anlaşılmayacak kadar güzel bir teknikle tamamlamış oluyoruz birleştirme işlemimizi. Şimdi sırada ne var? Sırada, şimdi bunu önüme böylece aldım. Bakın, bunun formu aslında bir miktar verilmiş oldu. Şöyle. Şimdi arkadaki genişletmeyi, yani diğer parçada yapmış olduğum genişletmeyi bu parçada da yapacağız. Burada hemen göstermek isterim ki size. Arka kenardan şöyle bakın. 5 kafes ördüm. Arkadan fazlalığı. Ortaya boşluk verdim. Yani şunu yanıma aldığımda bakın. Şu 5 tane buraya örülüp tamamlandı ya. Şimdi burada da 5 taneyi örerken 4 taneyi tamamlayıp 5.'yi örerken gelip diğer parçanın arkasıyla birleşeceğim. Bunun için şimdi ilk parçada 5 kafesimizi tamamlayalım. Bitirip kenara koyalım. İkinci parçayı yaptığımızda ise aynı benim burada yaptığım gibi şimdi başlayalım hemen örmeye. Şimdi iki parçayı, bakın, bu parçayı, kenarını örmüş olduğum parçayı, şu kısım, örmüş olduğum kısım üste gelerek, uzun kısmı yani, şöyle yatırdım, kaydırdım. Bunu ise tam onunla birleştireceğim yön gibi önüme yatırdım. Bakın, kol burada, kollu kısmı önüme aldım. Şimdi bu etek ucuna gelecek kısımdan kafesimi örmeye başlıyorum. Ne yapacağım? 1 gideceğim, 2 geleceğim, 3 gideceğim, 4 geleceğim, 5'e başladığımda da bu kenardan tutturup arkayı birleştireceğim. Şimdi hemen kadrajı yaklaştırıyorum. Daha net başlayalım birlikte diye. İlmeğimi çıkarttım. Buradaki köşeye geliyorum. Hemen bir sık iğne ile tutturuyorum. Daha sonra 5'erli zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 3, 4, 5. Ve yandaki kafesin içine gelip sık iğnemi örüyorum. Şurada ilmeği kaçırdım. 1, 2, 3, 4, 5.
kafeslerimi örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenarın sonuna kadar öreyim. Üste çıkıp örmeyi de, ikinci sırayı örmeyi de göstermeye çalışayım. Daha sonrası zaten aynen devam edecek. İlk turu tamamlarken sona geldiğimde, şimdi şurada köşelerin olduğu kısım var. Oraya hemen yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip batıyorum. Ve dönüş için artık bir üstte yine 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Döndürüp hemen dibimdeki, şurada ipi kaçırmışım, onu yeniden öreyim. Hemen dibimdeki kafesin içine batıp sık iğnemi öreceğim aslında. Yani birçoğunuzun defalarca belki de ördüğü tekniği uyguluyoruz. Kafes 3, 4, 5 döndürdüm, bakın. Buradaki kafesin içine battım. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci sırayı da böylelikle başlatmış oldum. Sonuna kadar gideyim. Üçüncü sıraya da birlikte çıkalım. İkinci kenarında sonuna geldiğimde bakın, şimdi şöyle bir köşe ile karşılaşacağız. Burada 3 zincir çekiyorum. 5 değil, 3. Çünkü bir trabzan örüp dibine batacağım. Hemen dibine sağlam bir noktaya batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip çevirip kafeslerimi, 3. sıranın da kafeslerini aynı mantıkla örüyorum. Bundan sonra 5. sıraya kadar yapacağım işlemler birbirinin aynısı. 5. sırada birleşmek üzere buluşalım. Akılda karışıklık olmasın diye 3'ten 4'e çıkarken de göstermek istedim. Şimdi 3'ün sonundayım. 5 zincir çektim. Şöyle şuradaki kafesin içine batıyorum. Sık iğnemi örüyorum ve 5 tane zincirimi çekip döndürüp 4. sırayı örmeye başlıyorum bu şekilde. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e kadar ilerleyelim. 5'te artık yukarı çıkıp birleşmeye başlayacağız. Burada 4'ün sonuna geldiğimde de 1, 2, 3 zincir çekiyorum yine. Şuraya batıp dibine bir trabzan örüyorum. 4'ü de bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra kafes. Şimdi hemen 1, 2, 3 zincir çekerek döndürüyorum. Ve karşıdaki parçanın köşesine bakın, tam olarak şu kısmına, karşı parçanın burada 3 zincir çekiyorum. 2, 3. İlk tutturma işlemini onun da dibinden, buradaki parçanın da dibinden yapıyorum. Bir kilitledikten sonra şimdi normal kafes örme sistemine geçeceğim. 2 zincirimi çektim. Kafesin içine geldim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Karşıda boş olan, çalışmam gereken kafesin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2 zincir çekip alttaki kafesimi örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum.
karşıdaki kafesin içinden geçirip 1, 2. Aslında kolda yaptığım birleşmenin aynısını arka iki parçayı da birleştirmekte kullanacağım. Sonuna kadar da bu mantıkla birleştirelim. Arka sırt birleşmesinin de sonuna geldim. Şimdi bakın burada yine 3 tane zinciri çektim. Karşısındaki denk gelen boşluktan yine batıp 2 zincirle geldim. Şuradaki boşluğun içine battım. 3 zincirimi çektim. Bakın bu artık benim son batmam gereken nokta arkada. Onu da battıktan sonra arka birleştirmemi de tamamlamış oldum. Şöyle arkayı size göstereyim hemen. Birleştiğimiz nokta. Efil, tiril bir hırka örmüş olduk. Sadece 250 gram. Bunu da söyleyeyim. Yani 36'dan 40 bedene kadar çok rahat olur. Şimdi mesela atıyorum bunu 42 beden örmek istiyorsa şayet yapması gereken benim arkadaki 5 sıra genişletmemi bir 7 sıra yapabilir. Buradan bayağı bir 42 bedene uygun olarak büyütecektir. Daha büyük bedenlerde burada benim 35 sıra olarak ördüğümü 36, 37, 38 diye arttırabilirler. Bunu da belirtmek isterim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Boyunu uzatmak isterseniz ki benim için ideal ölçüde boyu. Yine aynı kafesi örme sistemiyle etek ucuna geçerek gayet rahat boyunu kafesleri örerek uzatabilirsiniz. Şu iplerden 2 adet kullandım ki aynı renk dağılımı olsun diye. Bakın ne kadar çok ipim arttı. Daha ne proje çıkar bundan diye tahmin ediyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bence bu hırkayı artan ipleriniz varsa evdeki de iplerinizi de değerlendirmek için mutlaka örün. Garanti veriyorum, bayılacaksınız. Çok hoşunuza gidecek. Sizler de sevdiğinizse her zaman olduğu gibi bir kalbinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumları unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.